Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara özellikle de şu İskitler, Bozkır'ın kuyumcuları metnine bir göz atalım diyorum. Amacımız İskitler, hani Sakalar olarak da biliyoruz, bu eski Bozkır halkıyla ilgili en çarpıcı, en ilginç bilgileri şöyle bir ortaya çıkarmak. Kaynaklarda ilk göze çarpan şey, bilinen ilk Türk boyu oldukları iddiası. Bayağı iddialı bir başlangıç. Ne dersin? Evet, evet. Bu iddia tabii Orta Asya tarihi için önemli bir başlangıç noktası sunuyor. Ama İskitlerin hikayesi çok daha zengin aslında. Yani kaynaklarda Alper Tunga gibi hani destansı bir figür var. Bir de Tomris Hatun var. Ondan bahsedilmesi çok değerli. Bilinen ilk kadın hükümdarlardan bile olması. Düşünsene o dönemki bozkır toplumlarında liderlik anlayışı hakkında bize çok şey söylüyor bu. Evet, yani sadece erkekler değil. Aynen öyle. Yerleşik medeniyetlerdeki algıdan bayağı farklı bir durum. Ve sadece hükümdar da değil anladığım kadarıyla. Kaynaklar Amazon adında kadın savaşçılar yetiştirdiklerini de söylüyor. Bu da acayip çarpıcı bir detay. Kesinlikle. Hem Tomris Hatun örneği hem bu Amazon savaşçıları. İskit toplumunda kadının yerinin ne kadar aktif, ne kadar güçlü olabildiğini gösteriyor. Peki onları Bozkır'da bu kadar etkili, bu kadar baskın kılan neydi sence? Galiba cevap atlarda ve bir icatta gizli. Evet, evet. Kaynaklar tam da bunu söylüyor. Atı evcilleştirmişler ve çok ama çok kritik bir buluş yapmışlar. Üzengi. İşte o, üzengi. Yani ata binerken ayağını bastığın o halka. Basit gibi görünüyor ama aslında dahice. Atı zaten çok iyi kullanıyorlardı ama üzengiyle birlikte hem savaşta hem göçte, yani hareket halinde inanılmaz bir üstünlük sağlıyorlar. Süvari taktiklerini resmen baştan yazmışlar. Bozkır yaşamı için tam bir devrim yani. Düşünsene, atın üstünde çok daha sağlam duruyorsun, daha güçlü vuruyorsun. Bu askeri başarılarının sırrını açıklıyor gibi ama bir yandan da kaynaklar onlara çok sanatsal bir isim takmış. Bozkır'ın kuyumcuları. Bu nasıl oluyor savaşçı kimliğiyle bu ünvan yan yana? İşte işin güzel tarafı da bu, o çok yönlülük. Bozkır'ın kuyumcuları lafı boşuna değil. Özellikle maden işçiliği, yani altınla, gümüşle, bronzla yaptıkları işler inanılmaz bir ustalık gerçekten. Ve sanatlarında çok belirgin bir stil var. Kaynaklar buna hayvan üslubu diyor. Hayvan üslubu, evet. Yani hayvan figürlerini geyik olur, kurt olur, kartal olur. Bunları çok stilize, çok dinamik, hareketli bir şekilde kullanıyorlar. Kendilerine özgü bir sanat dili yaratmışlar resmen. Bu da bize onların sadece savaşçı olmadığını, aynı zamanda doğayla, çevrelerindeki güç sembolleriyle çok derin bir bağ kuran, bunu sanata döken bir toplum olduğunu gösteriyor aslında. Sanat demişken bir de daha kalıcı izler bırakma dertleri olmuş galiba. Kaynaklarda balbal taşlarından bahsediliyor. Nedir bu balballar? Evet, balballar da önemli. Bunlar genelde önemli kişilerin mezarlarının başına dikilen taşlar, yontulmuş taş anıtlar yani. Belki öldürdükleri düşmanları temsil ediyor, belki atalarını. Tam net değil ama hem dini inanışları hem de o dönemin sosyal yapısı hakkında bize fikir veriyor. Bozkır'da bıraktıkları somut izlerden biri. Kültürel kimliklerinin bir parçası diyebiliriz. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Bu kısa sohbette gördük ki İskitler, hani bilinen ilk Türk boylarından biri olmanın ötesinde, atı ve üzengiyi kullanarak bozkıra hükmetmişler, kadın hükümdarları, kadın savaşçıları olmuş, sanatta özellikle maden işçiliğinde bozkırın kuyumcuları denecek kadar ileri gitmişler ve hayvan üslubu, balballar gibi kendilerine has kültürel imzalar bırakmışlar. Bayağı zengin bir tablo. Kesinlikle bütün bu parçaları birleştirdiğimizde İskitlerin ne kadar dinamik, ne kadar yenilikçi ve aslında ne kadar karmaşık bir medeniyet olduğunu görüyoruz. Hem o askeri deha var hem de sanatsal incelik. İkisi bir arada. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Tarihteki toplumları tek bir kelimeyle, mesela sadece savaşçı diye etiketlemek ne kadar eksik kalıyor değil mi? Çok doğru. Peki sana son bir soru o zaman. Biraz düşünelim üzerine. Kaynaklar bir yanda at, üzengi, Amazonlar gibi unsurlarla o savaşçı yönü vurguluyor. Diğer yanda bozkırın kuyumcuları diyor. Doğadan ilham alan o müthiş hayvan üslubunu anlatıyor. Sence bu savaşçı kimliğiyle
Bu incelikli sanat anlayışı, bu doğa tasvirleri arasındaki bağ, onların dünyaya bakışı hakkında bize ne fısıldıyor olabilir? Ne gibi derinlikler gizliyor olabilir bu ikilik?